Tekrar selamlar. İkinci bölümde yani bu bölümde bebeğimizin gövdesine kafasını öreceğiz. Yüz şekillendirmesini yapacağız. Ve peruğunu ördükten sonra bebeğimizin yapımını bitireceğiz. Sonraki bölümlerde de kıyafetlerini ve aksesuarlarını öreceğiz. Şimdi gövde yapımına geçelim. Keyifli örgüler. Gövdeyi örmeye başlayalım. Sağ bacakta ipimizi kesmemiştik. Şu an elimde sağ bacak bulunuyor. 2 zincir çekiyorum. 2 bacak arasında 2 zincir olacak. Sol bacağı alıyorum. Şurada ipi kestiğimiz ilmeğin yanındaki ilmeğe batıyoruz, örmeye başlıyoruz. Bacaklarımızda 25 sık iğne vardı. Şimdi sol bacağı 25 sık iğneyi örelim. Sol bacağı 25 sık iğneyi ördüm. Şu araya 2 zincir çekmiştik. Zincirlerin düz yüzünü kendime çeviriyorum. Üzerine 2 sık iğne öreceğim. İlk zincirime battım. Bir sık iğne ördüm. Fakat şurada bir delik oluştu. Onu engellemek için şöyle yapacağım. Daha önce batmış olduğum şu ilmeğe batıyorum. Tığımın üzerinde 2 ip var. Sonra ilk zincire batıyorum. Tığımın üzerinde 3 ip oldu. Hepsini aynı anda tığdan çıkarıyorum. Bir sık iğne oluşturdum ve burada delik oluşmadı. İkinci zincire de sık iğnemi ördüm. 2 sık iğne örmüş oldum. Burada da aynı şeyi yapacağım. Şuna batmamız gerekiyor ama şurada bir delik oluşuyor. O yüzden daha önce batmış olduğum ilmeğe batıyorum. Sonra ilk ilmeğime batıyorum. Sağ bacaktaki ilk ilmeğime. Burada da delik oluşmadı. 1, 2, 3. Sağ bacağı da 25 sık iğne örelim. Sağ bacağı 25 sık iğneyi ördüm. Yine zincirlerimin üzerine 2 sık iğne öreceğim. 1, 2. İlmek sayım 54 oldu. İşaretleyicimizi alalım. ...54 sık iğneyi düz bir şekilde öreceğiz. 12 sıra boyunca 54 sık iğneyi örelim. 54 sık iğneyi 12 sıra boyunca ördüm. Şimdi azaltma yapacağız. 7 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir azaltma yapıyorum. 7 sık iğne bir azaltmayı sıra sonuna kadar tekrarlayacağız. Toplamda 6 defa öreceğiz. Bir kere ördük, 5 kere daha örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 48 olacak. Azaltmalarımı yaptım. Sıranın sonuna geldim. İp değiştireceğim. Ten rengine geçiyoruz. İç çamaşırını bitirdik. 48 sık iğnemiz var. Bu 48 sık iğneyi bir sıra boyunca örelim. 48 sık iğneyi bir sıra ördüm. 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane azaltma yapıyorum. 6 sık iğne bir azaltmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 42 olacak. Azaltmalarımı yaptım. 42 sık iğnem var. 42 sık iğneyi 13 sıra boyunca örelim. İçini de dolduralım. 42 sık iğneyi 13 sıra ördüm. Bu sırada
kolları gövdeye birleştireceğiz. Gövdeye önce 10 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kolumuzu alıyoruz. Şöyle kolun iç tarafından öreceğiz. Şu ipimizi kestiğimiz ilmekten başlayacağız örmeye. Bir koldan alacağız, bir de gövdeden alacağız. 6 sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6. Şimdi göğüs kısmına 15 sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Diğer kolumuzu alıyoruz. Onu da aynı şekilde iç taraftan aldım. Bir koldan bir gövdeden 6 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 ve 6. Kalan 5 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3 4 5. İlmek sayımız değişmedi. Hala 42. Tekrar şuraya 10 sık iğne örmüştük. 10 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kolumuzda 12 sık iğne vardı. 6 sık iğnesini az önce ördük. Şimdi 6 sık iğnesini örüyoruz. 1 2 3 4 5 6. Ön kısma, göğüs kısmına 15 sık iğne örmüştük. 15 sık iğneyi örelim. Gövdeye 15 sık iğneyi ördüm. Kola 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Gövdeye 5 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5. İlmek sayımız değişmedi. 42. Bu sırada azaltma yapacağım. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5. Bir tane azaltma yapıyorum. Bu 5 sık iğne bir azaltmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 36 olacak.
5 sık iğne bir azaltmayı toplamda 6 defa ördüm. 36 sık iğnem var. Bir sıra 36 sık iğneyi örelim. 36 sık iğneyi bir sıra ördüm. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4. Bir tane azaltma yapıyorum. 4 sık iğne bir azaltmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 30 olacak. Azaltmalarımı yaptım. 30 sık iğnem var. Bir sıra 30 sık iğneyi örelim. 30 sık iğneyi bir sıra ördüm. Şimdi tel yerleştireceğiz. Şöyle kolda 24 santim uzunluğunda tel kestim. Bu tel amigurumi teli. 2 milimetre kalınlığında, 1,5 milimetre de olur. Ben bunu 24 santim kestim. Uçlarını içeriye kıvırdım. Şöyle. Şu şekilde ve bantla sardım. Yıkandığında paslanmasın diye. Bunu kollar için kullanacağız. Şöyle. Bunu da nasıl santimini belirliyorum? Bir koldan diğer kola kadar ölçüyorum. 1 santim fazla. Yani bir koldan diğer kola 23 santim vardı. 1 santim de fazla kestim. 24 santimlik tel kestim. Gövde içinde 1,5 milimetre kalınlığında ve 34 santim uzunluğunda tel kestim. Sonra uçlarını yine bunda olduğu gibi içeriye kıvırdım. 2'ye katladım. 2'ye katlanmış hali değil, uzun bir parça hali 34 santim. 2'ye katladım, sonra ucunu bantla sardım. Bu da elektrik teli, plastik kaplı. İkisi de aynı işlevi görüyor. Ben kolda bunu daha kolay eğilip büküldüğü için tercih ediyorum. Ama bu da olur, hiç fark etmez. Bu plastik kaplı teli de kollarda kullanabilirsiniz. Şimdi kola bir elden diğer ele kadar telimizi yerleştireceğiz. Şöyle elde bulunacak. Bu şekilde. Bunu da şöyle gövdeye yerleştireceğiz. İki bacak arasında bulunacak. Şöyle. Şimdi elyafla dolduralım gövdemizi. Şu omuz kısımlarını da dolduralım. Gövdeyi sıkıca doldurdum. Örmeye devam ediyoruz. En son sırada 30 sık iğneyi bir sıra örmüştük. Şimdi 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. Bir azaltma yapıyorum. 3 sık iğne bir azaltmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 24 olacak. Azaltmalarımı yaptım. 24 sık iğnem var. Bir sıra 24 sık iğneyi örelim. Bir sıra 24 sık iğneyi ördüm. 2 sık iğne örüyorum. 1 2. Bir azaltma yapıyorum. Bu 2 sık iğne bir azaltmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 18 olacak. Azaltmalarımı yaptım. 18 sık iğnem var. 2 sıra 18 sık iğneyi örelim. İçinde dolduralım. 18 sık iğneyi 2 sıra ördüm. İpimi keseceğim fakat son ilmeğimiz şurada. Ben arka ortaya getireceğim. O yüzden 1
2, 3 sık iğne daha ördüm. Böyle yaptığımızda kafayla gövdeyi birbirine birleştirmemiz daha kolay oluyor. Bir zincir çekip ipimi uzun kesiyorum. Bu iple gövdeyi kafaya dikeceğiz. O yüzden ipimizi uzun kesiyoruz. Gövdeyi ördük, bitirdik. Son durum, gövdedeki son durum bu şekilde. Şimdi kafayı örmeye geçebiliriz. Kafayı örmeye sihirli halkayla başlıyorum. Halkanın içine 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halkayı kapattım. Arttırmalar yapacağız. Her bir ilmeğe çift batacağız. Yani 6 tane arttırma yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane arttırma yaptık. İlmek sayımız 12 oldu. Bir sık iğne, bir arttırma yapıyorum. Bir sık iğne, bir arttırmayı sıranın sonuna kadar 6 kere örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 18 olacak. Bir sık iğne, bir arttırmayı toplamda 6 defa ördüm. İlmek sayım 18. 2 sık iğne örüyorum. 1, 2. Bir arttırma yapıyorum. 2 sık iğne, bir arttırmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 24 olacak. Sıra sonuna kadar arttırmalarımı yaptım. 24 sık iğnem var. 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Bir tane arttırma yapıyorum. Bu 3 sık iğne, bir arttırmayı 6'ya tamamlayalım. Sıranın sonunda ilmek sayımız 30 olacak. Sıra sonuna kadar arttırmalarımı yaptım. İlmek sayım 30. 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bir tane arttırma yapıyorum. 4 sık iğne, bir arttırmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 36 olacak. Sıra sonuna kadar arttırmalarımı yaptım. 36 sık iğnem var. 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Bir tane arttırma yapıyorum. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane arttırma yapıyorum. Bu 5 sık iğne, bir arttırmayı toplamda 5 defa öreceğiz. Bir kere ördük, 4 kere daha örelim. 5 sık iğne, bir arttırmayı 4 kere daha ördüm. 2 ilmeğim kaldı. Onları da örüyorum. İlmek sayım 42 oldu. 6 sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane arttırma yapıyorum. 6 sık iğne, bir arttırmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 48 olacak. Arttırmaları yaptım. 48 sık iğnem var. 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bir tane arttırma yapıyorum. 7 sık iğne örüyorum. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir arttırma yapıyorum. Bu 7 sık iğne bir arttırmayı 5 kere örmeliyiz. Bir kere ördük, 4 kere daha örelim. 7 sık iğne bir arttırmayı 4 kere daha ördüm. 3 ilmeğim kaldı. Onları da örüyorum. 1, 2, 3. İlmek sayım 54 oldu. 8 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir arttırma yapıyorum. 8 sık iğne bir arttırmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 60 olacak. Sıra sonuna kadar arttırmalarımı yaptım. 60 sık iğnem var. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane arttırma yapıyorum. 9 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane arttırma yapıyorum. Bu 9 sık iğne bir arttırmayı 5 kere örmeliyiz. Bir kere ördük, 4 kere daha örelim. 9 sık iğne bir arttırmayı 4 kere daha ördüm. Kalan 4 sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4. İlmek sayım 66 oldu. Artırmalarımızı bitirdik. Artık düz bir şekilde 66 sık iğneyi 11 sıra boyunca öreceğiz. 66 sık iğneyi 11 sıra boyunca ördüm. Bu sırada kilitli gözlerimizi yerleştireceğimiz boşlukları oluşturacağız. İlk göz boşluğuna kadar 28 sık iğne örelim. 28 sık iğneyi ördüm. Bir zincir çekiyorum. Zincirimi biraz bol çekeceğim. Bir tane ilmek atlıyorum. İlmek atladığımız boşluğa kilitli gözümüzü yerleştireceğiz. 9 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrar zincir çekiyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci göz boşluğumu oluşturuyorum. 1, 2, kalan 27 sık iğneyi örüyorum. İki göz arasında 9 sık iğne olacak. Bir önceki sırada 66 sık iğnemiz vardı. 2 tane ilmek atladığımız için ilmek sayımız 64'e düşecek sıra sonunda. Şimdi sıra sonuna kadar 2 sık iğnesini ördük. Toplamda 27 sık iğneyi örelim. İlmek sayımız 64 olsun. Kalan 27 sık iğneyi ördüm. Bu sırada ilmek sayımızı tekrar 66'ya çıkaracağız. Birer zincir çekmiştik boşluklarımızı oluştururken. Onların üzerine de 2 sık iğne öreceğiz. İlmek sayımız 66 olacak tekrar. Şimdi ilk göz boşluğumuza kadar olan 28 sık iğneyi örelim. 28 sık iğneyi ördüm. İlk zincirime geldim. Şuraya zincir çekmiştik. Bu zincirin üzerine bir tane sık iğne öreceğim. Şöyle. İki göz arasındaki 9 sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Sonraki zincirime geldim. Onun üzerine de bir sık iğne örüyorum ve kalan 27 sık iğneyi örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 66 olacak. Kalan 27 sık iğneyi ördüm. 66 sık iğnem var. Yeni sıraya geçiyoruz. 18 sık iğne örelim. 18 sık iğneyi ördüm. Şimdi bir sık iğne bir arttırma yapacağım 5 defa. Bir sık iğne bir arttırma. Bir kere yaptım. Bir sık iğne bir arttırma. 2 kere yaptım. Bir sık iğne bir arttırma. 3 kere yaptım. Bir sık iğne bir arttırma. 4. Bir sık iğne bir arttırmayı 5 kere ördüm. 10 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar bir sık iğne bir arttırmayı 5 kere yapacağım. Bir sık iğne bir arttırma bir kere yaptım. Bir sık iğne bir arttırma 2 kere yaptım. Bir sık iğne bir arttırma 3. Bir sık iğne bir arttırma 4. Bir sık iğne bir arttırmayı 5 kere ördüm. Kalan 18 sık iğneyi öreceğim. 10 tane arttırma yaptığım için sıranın sonunda ilmek sayımız 76 olacak. Kalan 18 sık iğneyi de ördüm. 76 sık iğnem var. Şimdi şu boşluklara kilitli gözlerimizi yerleştireceğiz. Şöyle 12 milimlik kilitli göz takacağım. Mavi göz kullanacağım. ...76 sık iğneyi 4 sıra boyunca örelim. 76 sık iğneyi 4 sıra ördüm. Şimdi azaltmalara geçiyoruz. 18 sık iğne örelim. 18 sık iğneyi ördüm. Bir sık iğne bir azaltma yapalım 5 defa. Bir sık iğne bir azaltma. Bir kere yaptım. Bir sık iğne bir azaltma 2. Bir sık iğne bir azaltma 3. Bir sık iğne bir azaltma 4. Bir sık iğne bir azaltmayı 5 kere ördüm. 10 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yine bir sık iğne bir azaltma yapacağım 5 defa. Bir sık iğne bir azaltma. Bir sık iğne bir azaltma. Bir sık iğne bir azaltma. 3 kere yaptık. Bir sık iğne
bir azaltma, bir sık iğne, bir azaltmayı 5 kere ördük. Kalan 18 sık iğneyi örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 66 olacak. Kalan 18 sık iğneyi ördüm. 66 sık iğnem var. 9 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 sık iğne ördüm. Bir tane azaltma yapıyorum. Azaltmayı tekrar yapacağım. Bu 9 sık iğne bir azaltmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 60 olacak. Azaltmalarımı yaptım. 60 sık iğnem var. 8 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bir tane azaltma yapıyorum. 8 sık iğne bir azaltmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 54 olacak. Azaltmalarımı yaptım. 54 sık iğnem var. 7 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Bir azaltma yapıyorum. 7 sık iğne bir azaltmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 48 olacak. Azaltmalarımı yaptım. 48 sık iğnem var. 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Bir tane azaltma yapıyorum. 6 sık iğne bir azaltmayı da toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 42 olacak. Azaltmalarımı yaptım. 42 sık iğnem var. 5 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5. Bir azaltma yapıyorum. 5 sık iğne bir azaltmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 36 olacak. İçinde dolduralım. Azaltmalarımı yaptım. 36 sık iğnem var. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4. Bir azaltma yapıyorum. 4 sık iğne bir azaltmayı da toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 30 olacak. Azaltmalarımı yaptım. 30 sık iğnem var. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. Bir tane azaltma yapacağım. 3 sık iğne bir azaltmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 24 olacak. Azaltmalarımı yaptım. 24 sık iğnem var. İçini de doldurdum. Son sıradayız. 2 sık iğne örüyoruz. Bir azaltma yapıyoruz. Sıra boyunca 2 sık iğne bir azaltma yapacağız. Sıranın sonunda ilmek sayımız 18 olacak. Azaltmalarımı yaptım. 18 sık iğnem var. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. 18'de bırakıyoruz. Çünkü gövdeyi de 18'de bırakmıştık. Karşılıklı dikeceğimiz için ilmek sayıları eşit olmalı. Şimdi göz çukurunu yapacağız. Göz çukurunu yapalım. Şöyle biraz büyük bir iğneye ten rengi ipimi geçirdim. Arkadan iplerin arasından şöyle batacağım. İplere batmayalım. Gözün yanına çıkacağım.
bir parça ip bırakıyorum. Gözün karşısına batacağım. Herhangi bir yerden çıkıyorum. Bunu gözün altı için yaptık. Üstü için olsun fark etmez. Şöyle çektiğimizde ipleri ip içeriye girdi. Tekrar aynı yere batacağım. İp içeriye girecek. Yine az önceki gibi yanına çıkıyorum. Şöyle ip içeriye giriyor. Karşıya batıyorum. İlk battığım yerden çıkacağım şuradan. Bunu da gözün altı için yapacağım. Çukurumuzu oluşturmuş olacağız. İki ipi çekiyorum şöyle. Çekebildiğim kadar çekeceğim. Sonra bağlıyorum. Bu ipleri keseceğim. Göz çukurunu oluşturduk. Diğer göz için de aynı şey yapacağız. Yine kafanın arkasından ipimi geçireceğim gözün yanına. Şöyle. Karşısına batacağım. Herhangi bir yerden çıkacağım. Aynı yere tekrar batacağım. Yine gözün yanından çıkacağım. İp içeri girdi. Karşıya batacağım. İlk ipimi geçirdiğim yere çıkacağım. Bu sefer gözün altına alacağız bu ipi. Böyle çekiştireceğiz. Göz çukurunu oluşturacağız. Şurada boşluklar oluştu biraz. Oraları da elyaf dolduralım. Bir gözü işledim. Diğer gözü birlikte işleyeceğiz. Ben ipimin 2 katını kullanacağım. Şöyle 4 katlı ipim 2 katını kullanacağım. Gözün yanından şöyle dibinden çıkacağım. Sonra hemen gözün üstünden şöyle, zaten şurada yarım ilmek var. Bir ilmek sağa kayacağım. Sonra da çapraz bir şekilde şöyle yukarıya çıkacağım. Kirpiği yapmak için. Şuraya tekrar batacağım. Bu sefer bir ilmek yukarıya çıkacağım. Şuraya batmıştım. Şu yandaki ilmeğe batacağım ama şu siyahlığın altından batacağım. Şöyle. Sonra yanına batıyorum. Hep bir ilmek kayarak işleyeceğiz kirpikleri. Yine bir ilmek yana şuraya batacağım. Yine bir ilmek yana batıyorum, aşağıdan çıkıyorum.
elim kaydığı için şimdi bu ipleri birbirine bağlıyoruz, şu iki ipi. Beyaz ipimi alıp geleceğim. Beyazlığını işleyeceğiz. Beyaz ipi olduğu haliyle kullanacağım. Katlarını ayırmayacağım. Şöyle gözün yanından çıkıyorum. Bir de şöyle batmışım. Şöyle dibine batıyorum. Kirpiklerin olduğu yere. Bu şekilde. Kaşı yapalım. Kaşı saçta kullanacağım renk ile yapacağım. Bunun da 2 katını ayırdım. Şu gözün yanından yukarıya çıkıyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek yukarıya çıkacağım şuraya. Dört ilmekte 1, 2, 3, 4 sola kaydım. Bir ilmek aşağı iniyorum. Eğim veriyorum. Bu şekilde. Burnunu yapalım. Ten rengi ipimi aldım. İki göz arasına şöyle 3 ilmeğe burnu yapacağım. Tam ortalamış oluyoruz. 2 ilmek sağda, 2 ilmek solda kalıyor. Şöyle karşılıklı batacağım 2-3 kere. Bir kere daha yapalım. Şimdi bu 3 ipin altından iğnemi geçiriyorum. İğnenin arka tarafını geçiriyorum, iplere takılmasın diye. Böyle saralım. Üst üste binmesin ipler. Pasaport pizzadan söyleyeyim mi? Şu battığımız ilmeğe batıp buradan çıkıyoruz. Burnumuz da böyle oldu. Şimdi ağız çukurunu oluşturalım. Burundan 1, 2, 3 ilmek aşağıya ineceğim. Şu 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmeği şöyle. Şu 5 ilmeği baz alarak yapacağım. Burundan 3 sıra aşağıya indim. Bir ilmek de aşağıya batıyorum. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek sağa kayıyorum. Şu ilk battığım ipin hizasından 5 ilmek sağa kaydım. Yine bir ilmek aşağı iniyorum. Bu ipi
şöyle yukarıya çıkaracağım. Şunu da yukarıya çıkaracağım. Başta bıraktığım ipi. Aynı ilmeği değil. Bunu da sihirli halkanın içinden geçireceğim. Şimdi bu ipleri çekiyorum. Şöyle. Bunları bağlayacağım. Çukurumuz oluşmuş olacak. Ağız çukurumuz. Bunları birbirine bağlayalım. Sonra ben kırmızı iple renk vereceğim. Siz de istediğiniz rengi alın. Bir de renklendirelim ağzımızı. Bu ipler böyle burada kalacaklar. Yani bağlayacağız, keseceğiz. Burada gözükecek ama peruğu da buraya yapıştırdıktan sonra bu ipler gözükmeyecek. O yüzden sorun değil. Yani şöyle bağlayalım. Fazlalıkları keselim. Kırmızı ip aldım. Ben şimdi iple renklendireceğim. Fakat siz boyayarak da renklendirebilirsiniz. Şöyle aşağıdaki ipimden geçireceğim. Bir şuraya, bir de buraya ip geçirmiştik. Şu aşağıdakinden geçireceğim. Yani burundan 1, 2, 3, 4 sıra aşağıya batmış oluyorum. Ağzımız da bu şekilde. Kulağı yapalım şimdi. Kulak için şöyle gözün altından sarmaya başlayacağım. 1, 2, 3 artırmaları da sayıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şu 12. ilmekten ipimi geçireceğim. Artırmalar kafanızı karıştırıyorsa şöyle burundan itibaren de sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ilmekte burunla kulak arasında mesafe var. Ama burun hizasında değil, gözün altının hizasından ipimizi geçireceğiz. Üç ilmekte yukarıya çıkıyorum. Karşılıklı batıyorum. 1, 2, 3. Şimdi tığımızı alıp öreceğiz. Ama bu tarafa doğru öremem. Şöyle örmem gerekiyor. Çünkü ipim burada. Bu sefer de örgümün düz yüzü kafanın arkasına bakacak şekilde olacak. Örgümün düz olması için ipimi şöyle yukarıya çıkaracağım. İlk battığım ilmeğe çıkarıyorum. Şimdi örmeye başlayacağım. Yukarıdan örmeye başlıyorum. İpimi
tığımı iplerin şu 3 ipin altından geçirdim. Bir sık iğne ördüm. Şimdi ikili trabzan öreceğim. Tığımın üzerinde 3 ip var. Baştan göstereyim. Tığıma ip aldım. Tığımın üzerindeki 3 ipin önce 2 ipini, kalan bir ipini çıkarıyorum tığdan. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi tekli trabzan yapacağım. Tığıma ip aldım. 3 ipi aynı anda tığdan çıkarıyorum. 3 tane tekli trabzan yapacağım. 2 ve 3. Bir tane de sık iğne örüyorum. Bu kadar. Bu ipi şöyle iğneme geçirip şuradan batıp yine buradan çıkarıyorum. Bu iki ipi birbirine bağlayacağım. Burada da aynı işlemi tekrarlayacağız. Bunu göstermeyeceğim. Anlatacağım size. Yine gözün altından 12 ilmek sağa kayıyoruz. 3 kere karşılıklı batıyoruz. Bu sefer ipimiz aşağıda kalmalı. Çünkü bu tarafa doğru öreceğiz. İpimiz aşağıda kalacak. Bu sefer bunun simetriğini öreceğiz. Bir sık iğne öreceğiz. 3 tekli trabzan öreceğiz. 2 tane ikili trabzan, bir tane de sık iğne öreceğiz. İkili trabzanları kulağın şu üst tarafında örüyoruz. 3 tane üçlü trabzan bu altta kalıyor. Bu şekilde diğer kulağımızı da örelim. Kulaklarımızı da yaptık. Yüz şekillendirmemizi bitirdik. Artık peruk yapımına geçebiliriz. Ben saçta perukta bu ipi kullanacağım. Alize Cotton Gold'un renk kodu 690. Sihirli halkayla başlayacağız. Şunu belirtmek istiyorum. Peruğu yaparken, bebeği örerken olduğu gibi sıkı bir şekilde örmeyelim. Elimizi biraz daha gevşek tutalım. Eğer gevşek öremiyorum diyorsanız da 2 numaralı tığla değil de 2.50 ya da 3 numaralı tığla örün. 3 belki büyük olur. Deneyin. Halkanın içine 6 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6. Halkayı kapatıyorum. Her bir ilmeğe arttırma yapacağım bu sırada. 6 tane arttırma yapacağız. 1 2 3 4 5 6 tane arttırma yaptım. İlmek sayım 12 oldu. Bu sırayı filodan öreceğim. Yani şu öndeki ilmeklerden alacağım sadece. Bir sık iğne, bir arttırma yapacağım. Filodan örüyorum. Bir sık iğne, bir arttırma. 6 kere öreceğim bunu. Sıranın sonunda ilmek sayımız 18 olacak. Neden filodan ördük? Ben peruğun şöyle arka kısmını kullanacağım. Ön tarafını değil, arkasını. Filodan ördüğüm için şurada kısa çizgiler oluştu gördüğünüz gibi. Bunlar bilolar. Sonra bunlara saç öreceğiz. O yüzden filodan örüyoruz. Şimdi bir sık iğne, bir arttırmayı filodan sıranın sonuna kadar örelim. İlmek sayımız 18 olacak. Bir sık iğne, bir arttırmayı 6 defa filodan ördüm. Şimdi her iki kanadı alıp örüyorum. Düz bir şekilde 2 sık iğne örüyorum. 1 2. Bir tane de arttırma yapıyorum. Bu 2
sık iğne bir arttırmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 24 olacak. Arttırmalarımı yaptım. 24 sık iğnem var. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 bir arttırma yapıyorum. 3 sık iğne bir arttırmayı da toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 30 olacak. Arttırmalarımı yaptım. 30 sık iğnem var. Bu sırayı da filodan öreceğim. 4 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 bir tane arttırma yapacağım. Bu 4 sık iğne bir arttırmayı filodan bir sıra yani sıranın sonuna kadar örelim. Yani toplamda 6 defa. Sıranın sonunda ilmek sayım 36 olacak. Buralara da daha sonra şu filolara da saç öreceğiz. 4 sık iğne bir arttırmayı filodan ördüm sıra sonuna kadar toplamda 6 defa. 36 sık iğnem var. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 bir tane arttırma yapıyorum. 5 sık iğne bir arttırmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 42 olacak. Arttırmalarımı yaptım. İlmek sayım 42. Peruğumuzun tabanını bitirdik. Artık saç yapımına geçeceğiz. Zincir çekiyoruz. 1 2 3 80 zincir çekelim. 80 tane zincir çektim. Tekli trabzanlarla öreceğiz saçlarımızı. Tığın üzerine ip alıyorum. 3. zincirime batıyorum. Elimi gevşek tutuyorum. Gevşek tutarak örüyorum trabzanlarımı. Bu tekli trabzanları öreceğiz zincirlerin üzerine. 78 tane tekli trabzan örelim. Zincirlerin üzerine 78 tane tekli trabzanı ördüm. Bir ilmek atlıyorum. Sonraki ilmeğe kaydırma yapıyorum. Tabana böyle bağlıyorum. Bu saç buklelerinden sıranın sonuna kadar toplamda 21 tane yapacağız. Birini ördük, 20 tane daha öreceğiz. Nasıl yapacağız? Nasıl yapmıştık? 80 zincir çekeceğiz. 3. zincire batıp tekli trabzanlarımızı örmeye başlayacağız. 80 zincirin üzerine 78 tane tekli trabzan öreceğiz. Peruğa bağlarken de bir ilmek atlayıp kaydırma yapacağız. Sıranın sonuna kadar 20 tane daha 78 tekli trabzanı örelim. 78 tekli trabzandan toplamda 21 tane saç teli ördüm. İlk katmanı bitirdik. Şimdi ters çeviriyoruz peruğumuzu. Şuradaki bilogdan, ilk bilogdan ipimi geçirip kaydırma yapıyorum. Çok germeden. Yine 80 zincir çekiyorum. 80 zincir çekip üzerine 78 tekli trabzan örelim. 80 zincir çekip üzerine 78 tekli trabzanı ördüm. Yine şu önümdeki ilmeğe değil, sonraki ilmeğe kaydırma yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum yine. Birer ilmek atlayarak 78 tane tek trabzandan toplamda 15 tane öreceğiz ikinci katmanda. Bir tanesini ördük. 14 tane daha örelim. İkinci katmandaki 15 saç tutamını da ördüm. 78 tekli trabzan şeklinde. Şimdi son katmana geçeceğiz. Ama burası biraz uzak olduğu için, yani arada çok ilmek sırası var. Şöyle kaydırma yaptığımda çok gerilecek. O yüzden 1-2 zincir çekip kaydırma yapacağım.
Şöyle. Şimdi 80 zincir çekelim. 80 zinciri çektim. Üzerine tekli trabzanlarımızı örelim. 78 tekli trabzanı örelim. 78 tekli trabzanı ördüm. Bir ilmek atlıyorum. Buna değil, sonraki ilmeğe kaydırma yapıyorum. Bu 78 tekli trabzandan bu son tabakaya 6 tane öreceğiz. Bir tanesini ördük. 5 tane daha 78 tekli trabzanı örelim. Şu son katmana 6 saç telini ördüm. Yani 78 tekli trabzan ördüm. Şimdi bir zincir çekip ipimi uzun kesiyorum. Çünkü bu iple peruğu kafaya dikeceğiz. Ben saçları da dikerek yapacağım. Dikerek sabitleyeceğim kafaya. O yüzden biraz uzun bıraktım ipimi. Kafaya nasıl yerleştireceğimizi göstereyim. Şu kısmı arkada tutacağım. Şöyle peruğun ortasından, sihirli halkadan, kafanın da sihirli halkasından şöyle yerleştiriyorum. Biz şu iki katmandaki saçları, şunları dikmeyeceğiz. Şunları şöyle tokayla tutturuyorum. Dikmeyeceğiz bunları. Şimdi şöyle sabitleyelim. Şuralardan dikeceğiz. Şöyle yapacağım. 3, 4, 5, 6 tane saç tutamını serbest bırakacağım. Diğerlerini şöyle kulak altından iğnelerle sabitleyeceğim. Şu şekilde. Şimdi bu saçları şöyle iğnelerle sabitleyelim. Şöyle. İlk tabakadaki 6 tane saç böyle yanlarda duracak serbest şekilde. Diğerlerini dikeceğiz. Saçları şöyle sabitledim. Burada 15 tane saç teli var. 6 tanesi önde demiştim. Bu ilk tabaka. İpimiz şöyle iç tarafta kalmıştı. Yani 3. tabakada. Bu ipi şöyle aradan şu trabzanlara batmayalım.
peruğa batarak şuradan peruğa batarak şuraya çıkacağım. Buradan dikeceğiz. Nasıl yapıyoruz? Bir peruktan alıyorum. Peruktan alacağım. Bir de kafadan alacağım. Kafaya dikeceğimiz için. Önce peruğun tabanını dikelim. Daha sonra bu saçları isterseniz dikin, isterseniz yapıştırın. Ama yapıştırıcı olarak kuvvetli bir yapıştırıcı tercih edin. Yıkandığında ya da oynandığında çıkmayacak kadar güçlü olsun. Bu şekilde dikelim. Başladığımız yere kadar gelelim. Bunları da sabitleyelim. Peruğun son halini sizinle paylaşacağım. Peruğu bitirdim. Son hali bu şekilde. Şöyle göstereyim yakından. Şu ilk katmandaki saçları diktim. Bunlar böyle serbest duruyor. Bu şekilde. Kafayla gövdeyi birbirine dikelim. Telim biraz uzundu. Yani uzun kesmişim. Ucunu biraz daha kestim. İçeri kıvırıp bantladım tekrar. 1-2 santim daha kestim yani. Şöyle kafada elyaflardan yer açacağız. Şöyle tam arkaya kafa öne bakacak şekilde yerleştiriyoruz. Dikeceğiz. İpim gövdede, boyunda şöyle kafadan bir ilmek alacağım. Boyundan alacağım. Şöyle çekelim. Kafadan ilmek alacağım. Şimdi boyundan alıyorum. Kafadan alıyorum. Bu şekilde dikelim. Şöyle. İkinci bölümün sonuna geldik. Bu bölümde bebeğin gövdesini, kafasını ve peruğunu yaptık. Bebeğimizi bitirdik. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.